Merhaba arkadaşlar, ben İknur Dökmez, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şubat ayının Dolar Beatbox kutusu geldi. Hep birlikte açalım ve inceleyelim. İlk önce Dolar Beatbag yani dolar boncuk torbasını açarak başlayabiliriz. 3 milimlik antik bakır tonlarında çek fry polishimiz yani çek kristalimiz var. Farkındaysanız birçok bakır tonu var içinde. Her şey uyumlu bir kristal. Gerçekten çok harika. 3 milimlik parlak açık yeşil tonunda çek kristalimiz var. Gerçekten güzel bir kristal. Yine 3 milimlik bir çek kristalimizde sıra. Açık eflatun tonunda, şeffaf değil, mat biraz da parlak bir kristal. Çok güzel bir çek kristali gerçekten. Geçen aylarda da 4 milimliği de vardı. Hatırlarsanız bir önceki pakette olması lazım. 4 milimliği vardı. Simli, açık pembe tonunda bir 3 milimlik çek kristalimiz. Gerçekten çok güzel. Şimdi 4 milimlik çek kristalimizde. Bu kristalimiz birçok takı yapımına uygun bir kristal. Niye derseniz, çünkü yarısı şeffaf, yarısı mat görünümlü. Ama aynı tonlarda, yeşil tonunda metalik bir çek kristali. Gerçekten çok güzel. Çok beğendiğim kristallerden. Umarım fark ediyorsunuzdur. Sıra 4 milimlik ikinci kristalimizde. Bu kristal benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yeşil tonunda, aynı zamanda üzerinde bakır tonu da var. Farkındaysanız çevirdiğimizde yarısı bakır, yarısı yeşil tonunda. Birçok takı yapımına da uygun bir kristal. Üzerinde biraz hafif bakır tonu var. Ve simli. 3 milimliklerden size göstermiştim simli olarak. Kristale biraz ton olarak yakın. Ama bakır tonu var üzerinde. Umarım görünüyordur ekranda. Bu da çok güzel bir kristal. En son 4 milimlikte sıra. Bu kristal de yine eflatun tonlarında, açık tonunda ve koyu tonunda, çok karışık. Ve üzerinde bakır tonları da var. Bu da gerçekten çok güzel. Bu seride çok farklı kristaller göndermişler. Yani bir kristalde 3-4 tane ton bulabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Şimdi bir çek boncuğumuzda sıra. Mistik eflatun tonlarında 42 tane var ve 2 milimlik. Gerçekten çok güzel ve minik olması da çok hoş. Rengi çok harika bir çek boncuğu. Biraz önce 2 milimlik çek boncuğu göstermiştim. Bu da 3 milimlik çek boncuğu. Yine aynı tonlarda ve 40 tane var. Geçen ay hatırlarsanız büyük boyları vardı bu boncuğun. Şimdi yine 3 milimlik olarak koymuşlar çek boncuğunu. 40 tane var. Gerçekten güzel bir boncuk. Ve hatırlıyorsanız büyük boyuyla wrap bileklik yapmıştım. Çok hoşuma gitmişti.
8 çarpı 12 milimlik bir çek boncuğumuz var. Bu boncuğun özelliği de alt tarafı gümüş olması, üst tarafı da gördüğünüz gibi farklı tonlarda. Gerçekten çok güzel bir boncuk. Ben çok beğendim. 15 tane var. Kolye yapılabilir bundan. Ya da küpe de yapılabilir. 6 çarpı 10 milimlik damla olarak bir çek boncuğumuz var. Gerçekten çok güzel. 16 tane. Farkındaysanız çok farklı tonlarda. Yarısı şeffaf, yarısı mat. ...8 milimlik 15 tane çek doğal taşımız var. Yani turkuaz doğal taşı. Farkındaysanız üzerinde renklendirme yapılmış ve bakır tonunda. Benim çok hoşuma gitti. Birçok takıya da uygun. Yine çok güzel bir üründeyiz. 7 milimlik çek fry polish yani çek kristalimiz var. Çok güzel. 29 tane ve farklı renk tonlarında, metal renginde. ...10 çarpı 20 milimlik bir çek boncuğumuz var. Damla şeklinde ve koyu eflatun. 2 tane. Bundan küpe de yapılabilir, kolye de yapılabilir. Gerçekten çok güzel. Çok itinayla yapılmış. Yine bir metalde sıra 9 milimlik 6 tane antik yeşil tonlarında, bakır tonunda böyle bir metalimiz var. Kolye yapabiliriz bundan. Çok hoşuma gitti. 17 çarpı 22 milimlik bir tane bir çek boncuğumuz var. Gerçekten güzel. Bundan yüzük yapabiliriz, kolye yapabiliriz. İki tarafı da desenli olması da güzel. 22 çarpı 24 milimlik yine bir metal aparatımız var. Benim çok hoşuma gitti. Siz de beğeneceksiniz. Biraz önce gösterdiğim antik yeşil tonlarında. Bu da aynı bir metal. Bunu kolye uçlarına kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir metal. Özenle yapılmış. Yine 14 milimlik 2 tane çek opal taşı var. Bir tane delikli. Ve üzerine renklendirme yapılmış bakır tonunda. Benim çok hoşuma gitti. Bundan küpe yapabiliriz, kolye yapabiliriz. Yüzük de olabilir. Yine 9 milimlik kırmızı tonunda 8 tane opal taşımız var. Doğal opal taş. Kırmızı dedim ama hafif de pembeyi de andırıyor. Gerçekten çok güzel. Görebiliyorsunuzdur. Ortadan delikli. Kırmızı doğal opal taşı olması da ayrı bir güzel. 10 milimlik geometrik desenlerde 3 tane metal gümüş tonlarında, yani antik gümüş tonunda bir metal aparatımız var. Bu metaller her şeyde kullanabiliriz. Aralara da koyabiliriz.
6x10 milimlik 2 tane böyle bir metal aparatımız var. Huni şeklinde. Kapamalarda kullanabiliriz kapama olarak. Yani bir bileklik yapıp ya da kolye yapıp uçlarına böyle takabiliriz. Gerçekten güzel, hoşuma gitti. Gümüş tonlarında. Benim en çok sevdiğim ürünlerden çek lal taşı. 5 milimlik lal taşını gerçekten çok seviyorum. Sayı olarak da 24 tane. Rengi de çok güzel. Şöyle baktığınızda işçiliği de çok güzel. Bundan her şey yapabiliriz. Biliyorsunuz lal taşının çok faydası var ve her yerde bulunmayan bir taş. Renk olarak da harika. Yine 2 tane 18 milimlik çek opal taşı var. Ve 5 tonlarında. Gerçekten çok güzel. Yuvarlak olması da çok hoş. Kolyede kullanabiliriz, küpede kullanabiliriz bunları da. Biliyorsunuz kristal ve doğal taşlarda kesim çok önemli. Yine bir metal aparat var. 22 milimlik bir tane. Ve gerçekten işçiliği çok güzel. Elle yapılmış. Elle derken yani metal levhalar var. Bunları baskıyla keserek bu şekilde şekil veriyorlar. Ve 2 tane deliği var. Her şeyde kullanabiliriz. Üzerine bir motif yapabiliriz. Benim çok hoşuma gitti. Altın renginde. Ve üzerinde farkındaysanız yaprak desenleri var. Ve kalın gerçekten. İnce de değil. 2020 Şubat ayının boncuk torbası ve boncuk çantası da hepsi bu kadar. Bu videonun altında açıklamalar bölümüne linklerini ekleyeceğim. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Ve adresini de burada görüyorsunuz. dolarbayatbox.com adresine girip bakabilirsiniz. Dolar Bayat kulüp üyeliği yaptığınız zaman bütün ürünleri, burada gördüğünüz bütün ürünlerin tanesini 1 dolar karşılığında alıyorsunuz. Yani bu tüm kristali 1 dolar karşılığında ya da bu lal taşını paket olarak 1 dolara alıyorsunuz. Burada gördüğünüz bütün ürünler dediğim gibi 1 dolar karşılığında alabiliyorsunuz. Girin bakın bir inceleyin. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşça kalın.